Arkadaşlar tekrar yeni bir ustadan değerlendirmeler ünitesiyle karşınızdayız. Konulara ve sorulara başlamadan önce hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ve lafı fazla uzatmadan da sevgili kardeşim Fatih'e sözü bırakıyorum. Evet Fatih'ciğim, söyle bakalım. Öncelikle herkese merhaba. Şunu belirtmek isteyeyim ustam, bir başka takipçimiz Fazlı Kuzu isimli şöyle bir soru sormuş. Usta Semih Saygıner geçen seneki bir röportajında armonisini tamamen değiştirdiğini söyledi. Bu konuda yorumunuz nedir? Kimdi ismi? Fazlı Kuzu. Fazlı Kuzu. Nereden yazdığını söylemiş mi? Söylememiş. Söylememiş. Canı sağ olsun. Elbet o da söyleyecek bir gün. Neden böyle söylüyorum Fatih'im? Sürekli tekrarlayacağım abi ya. Niye? Hoşuma gidiyor. Ben de çocuk gibiyim. Bakın arkadaşlar. İnsanım insan. Ne görüyorum biliyor musunuz? Adam Bitlis'ten yazıyor. Siirt'ten yazıyor. Afyon'dan yazıyor. Gelibolu'dan yazıyor. Çanakkale yazıyor. Tekirdağ yazıyor. Abi usta sen deli misin ya? Bir çocuğun ağzına emzik verir gibi mutlu mu oluyorsun? Oluyorum abi. Ne yapacaksın? Mahkemeye mi vereceksiniz beni? İstiyorum ki yazın arkadaşlar. Niye yazmıyorsunuz ya? FBI ajanı mısınız siz? Yoksa CIA mi? Yazın. Mutlu ediyorsunuz beni abi. Aile olduk, aile. Bakın kanal büyüyor. Kanal büyüyor. Çok çoğaldı, çok. Bunların var ya %80'i hep 18'in altı olmaya başladı abi ya. Yazın. Kaynaşalım arkadaşlar. Güzel olsun. Fazlı Kuzu. Soru şu değil mi? Semih geçen en son yaptığı röportajlardan bir tanesi dedi ki kendi oyunuma baktım. Baktım ki ters giden bir şeyler var. Armonimi değiştirmek zorunda kaldım. Aynen öyle. Evet. Abi şimdi şeyden de haya ediyorum ha. Bilmiyorum usta izliyor mu izlemiyor mu ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ustanın da izleyeceği zamanlar gelecek. Ona güveniyorum ben yani. Niye biliyor musun? Ustayla da çok yaptıklarımız var ya. Çok var. Semih Usta, senin söylediğin bir kelimenin üzerine gidip de bir yorum yapmak haddim değil. Ama şurada kendi inisiyatifimi müsaade edersen kullanmak istiyorum ustam. Bak ne güzel ağzımı doldura doldura söylüyorum. Görüyor musunuz? Ustam. Çünkü yıllardan beri ustam diyorum ya. Usta, gerçek bir usta Semih Saygıner. Hayatını bu işe vakfetmiş birisi. Arkadaşlar. Bir sürü Türkiye finalleri oynadım. Bir sürü maçlar yaptım onunla. O zamanki Semih mi aynı Gökmen Usta yoksa şimdiki Semih mi? Abi korkunç bir güncelleme var, update var oyununda ya. Niye biliyor musunuz? Adam ya Semih Saygıner. Adam. Neden adam biliyor musunuz? Baktı gidişat eskisi gibi değil. Çünkü belirli bir sürede ara verdi. Bilardo'nun çok değiştiğini gördü. Mesela eski ben bakıyorum mesela Afyon'da oynadık onunla. Biz otellerde oynadık. Otel turnuvalarda Türkiye şampiyonlarında finaller, yarı finaller, çeyrek finaller. O zamanki Semih'in oyunu öyle değildi. Semih nasıldı biliyor musunuz? Üzerimizden bir silindir gibi geçiyordu arkadaşlar. Ve çok seri oynuyordu yani. Makine gibi. Tak 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 tak. İlk önce ondan Bakırköy'den görmüştüm. Bakırköy'ü izlemeye gidiyorduk o zamanlar. Mehmet Kaptan vardı. İlk 11 çekeni onu gördüm arkadaşlar. Çok enteresan. Bakar mısınız? İnsan işte hayatında var ya. Mesela Fatih'e sorun. Bilgisayarla ilgili müthiş şeyler bildiğine inanıyorum. Geçmişle alakalı. Onu etkileyen şeyler. O 11 Semih Saygıner'in bakın belki de o bile unuttu. Ben unutmadım. Çünkü Ümraniye'den cebimde para yoktu. Yol parası arkadaşlar. Bakın. O yol parası beni çok samimi bir arkadaşımla birlikte izlemeye gittik. Benim yol paramı o ödemişti. Sırf Semih'i izlemeye gittim Bakırköy'e. Çünkü duyuyordum biliyor musunuz? Bir usta görecektim. O gün de gittiğimde orada böyle bir salon turnuvası gibi bir şey yapıyorlardı. 11 çekti orada, şok olmuştum ya. 3 bantta 11. Ya ilk kez görüyorum yani. Yıl ne biliyor musunuz? 1991. Uçuk bir şey arkadaşlar ya. 9 oradan, 23 de buradan, tam 32 yıl evvel. Böyle bakıyorum yani. Bu ne dedim ya? 11. Şimdi 11'i herkes çekiyor ama o zamanlar çok zordu. Yani 0-700 bilardo oynuyorsanız bilardocuydunuz. O zamanlar Semih 1-200-1-300 vuruyordu. Bakar mısınız?
Semih'ten niye bahsediyorum biliyor musunuz? Bakın abi kimden bahsedeceğim? Türkiye'de bilardoyu insanlara sevdiren insan. Yiğidin hakkını da yiğide vereceksin. Onlara edeceksiniz arkadaşlar ya. Bu adam yani. Bu arada Kore'ye gitti. Kore'ye gitti. Onun adına çok seviniyorum. Yeni bir platform, yeni bir düzen, yeni insanlar, yeni çevre. Usta çok karizmatik. Bu işi çok iyi yapan birisi ya. Bence Kore'de çok başarılı olacak gibi geliyor bana. Usta yolunda açık olsun. Allah ne muradın varsa versin diyorum. Gelelim soruya. Armoni demek ne demekti? Geçen ben bakmayanlara söyleyebilirsin Fatih'ciğim. Armoni videosu çektik. Ustadan Değerlendirmeler bölümünde armoni nedir diye bir ana video çektik. Orada anlattım ben. Armoni masa etrafındaki bütün hareketleriniz, oturuş kalkınız, toplara verdiğiniz tepki reaksiyonlar, vücudunuzdaki mimikler, vücut diliniz, pozisyonlar arasındaki bekleme süreleriniz, topa yatışınız, kalkışınız, yürüyüşünüz hepsi bir pakete geliyor. Bir sürü saymadığım da olabilir. İşte buna armoni deniyor arkadaşlar. Semih Saygıner ne yaptı? Değiştirmek zorundaydı. Çünkü şu anda artık rakipleri çok kuvvetli karşısındakiler. Yani her an kafasına 7 ıstaka, 6 ıstaka, 10 ıstaka hiç ummadığı adamlardan şut yiyebilir, gol yiyebilir. Ve insanlar bakın şu anda dans ediyorlar bilardonun etrafında. Semih Saygıner yeni zamana göre güncelleme yaptı bilardosunu. O yüzden değiştirdi. Başarılı oldu mu? Oldu işte. Çatır çatır dünya şampiyonlukları geldi. Görmüyor musunuz? En büyük adamlara, Dick Jaspers'lara, Max'lere, Blondal'lara böylemesine tokat vuruyor yani. Yeniliyor usta. Abi robot değil, yenilecek tabii ama Semih Saygıner oldu yani şu anda 2 genel bilardo oynuyor neredeyse ya. Korkunç bir şey arkadaşlar. Fatih'ciğim. Yani istedi ve yaptı. Doğru yaptı usta bence bana göre. Süperdi. Benim yorumum bununla ilgili bu. Fazlım. Söyle bakalım Fatih'im. Bir başka takipçimiz Cihan Soylu arkadaşımız. Aha Cihan'ım söyle. Şöyle bir mesaj bırakmış. Hocam selamlar. Ben ikinci topu düşünerek vurmuyorum. Sadece sayı alayım diye. Tabii ki seride çekemiyorum. Herhalde bu yüzden. Seviye ne olursa olsun mutlaka ikinci topu düşünmeli miyiz? Ona göre mi vurmalıyız? Canım benim ya. Cihan'ım benim. Cihan'ım niye yazmıyorsun kaç ortalama oynadığını güzel adam? Yoksa yazdın mı ben mi unuttum bilmiyorum ki. Cihan Soylu benim çok sevdiğim birisi ya. Bizi ilk günden beri takip edenlerden arkadaşlar. Abi bırakın ahde vefam olsun yani. Benim şimdi abone sayısı 1400 falan oldu. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? İleride anı olsun diye. Anı. Eğer aboneler 500 bin, 1 milyona çıkarsa o zaman ben diyeceğim ki Cihan Soylu ilk günden beri bizi bırakmadı. Şimdi gene söylüyorum. Cihan'ım öpüyorum seni. Soruna gelirse kardeşim her seviyeye serim oynamalı. Cihan'ım şöyle diyebilirim sana. Şimdi ben burada söylüyorum ya zannetme ki bunları Murat Ustan hemen direktmen cebinden çıkartıp lap diye söylüyor. Tabii ki ön hazırlık yapıyor muyum bazı sorularda? Yapıyorum. Gidiyorum ustalarla da istişare ediyorum. Yani burada Almanya'da, Hollanda'da her hafta maçım var. Orada konuşuyorum. Yani sence ne diyorum? Benim bildiğimi söylüyorlar genellikle. Bazen öğrendiklerim oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ben her gün açım bilgiye yani. Her gün de öğreniyorum. Bu YouTube sayfası sayesinde. Bakıyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz ustalar arkadaşlar? 0-900'de bir arası gelmeden Cihan 0-900 ortalama ile bir ortalama arası gelmeden seri anlayışını anlamamız zor Cihan'ım. Çünkü orada sana bir şey söyleyeyim. Ne insanın kas hafızası ve ne beyin nomları ya da ne vücudun seri çekmeye yönelik daha oraya giremiyor arkadaşım. Cihan'ım. Usta o zaman ne olacak ya? Böyle mi gidecek? Ben hep 1-1-2-1. Abi eğer bilardocu olmak istiyorsan ya da geliştirmek istiyorsan diyelim 0-900'de bir çok ütopik değil Cihan. Yani fazla senin zamanını alacağını zannetmiyorum.
günde 3-4 saatlik bir oyunla ve bilinçli olarak oynamakla, yani etrafında ustaların var senin Ankara'da, onlara da sorabilirsin, öğrenebilirsin. Kendini geliştirebilirsin. Çünkü neden böyle diyorum biliyor musunuz? Abi 0-901'e geldiğinde adam 2 numaranın kontrolünü, yani artık 2 numaraya nasıl vurursam nereye gider, hangi kalınlıkta vurmam lazım, bunları yapar hale gelmesi için en az 0-901'e gelmesi lazım. Oraya bir zorla kendini canım. Şöyle oraya doğru bir gitmeye çalış. Seni şu anda üzmesin yani, ben seri mi oynamak lazım? Usta ben çok seri çekemiyorum. Abi zevk almaya bak bilardondan. Kendini geliştirmeye bak. Tamam mı? 0-901 ortalamaya gelirsen o zaman beraber seninle başka türlü konuşuruz. Çünkü kademe kademe Cihan'ım. Saydım ya. Hani birin altı ilk önce bir 1'e gelmesi lazım. Şu vuruşun, bak şu kolun iyi olması lazım, iyi. İyi analiz lazım. Görsel hafızanın çok iyi olması lazım. Bunlar daha oturmadı Cihan'ım. Ama canını sıkma, devam et. Öpüyorum seni, seviliyorsun kardeşim. Bir başka takipçimiz şöyle sormuş. Taha Yağız Bıyıklı. Abi 16 yaşındayım. Genel 0-500 oynuyorum. Canım benim. Nasıl daha verimli antrenman yapabilirim? Açıklar mısın? Evet. Demiş. Var mı başka antrenmanlar? Bir tane daha var. Hüseyin Koçyiğit arkadaşımız şöyle sormuş. Usta antrenmanı nasıl yapmalıyım? Nelere çalışmalıyım? Var mı bir taktiği demiş. Birisi 16 yaşında. Neydi ismi? Taha Yağız Bıyıklı. Taha Yağız Bıyıklı. Canım benim 16 yaşında, bakar mısınız ya? Abi hoşuma gidiyor işte. Heyecanlanıyorum yani. Antrenman nasıl yapılmalı diye sormuşlar. Şampiyon Kafası 3'te zannedersem ben bunu anlattım. Antrenman bölümü izleyin arkadaşlar videolarımı. Bakın onlardan çok faydalanacaksınız. Şampiyon Kafası 3'te antrenmanı geniş kapsamlı anlatıyorum ama eksikler var mı? Var tabii ki. Çünkü bir sürü video var ve bir sürü bilgi var. Abi hepsini de robot gibi aynı anda söyleyemiyorsunuz ki ya. Yani şimdi antrenman nedir? Antrenman bir sporcunun kendini geliştirmek adına yaptığı fiziksel, vücutsal, psikolojik olarak yapılan bütün birikimin hepsine antrenman deniyor. Tamam mı? Şimdi burada anlaşalım. Benim bu soruyu cevaplamam için kişi kişi anlatmam lazım arkadaşlar. Bakın birisi diyor ki benim bilardom 0-500 oynuyorum. 0-500'lük kardeşimizin antrenmanı farklı. Ötekisi diyor ki ben 1 ortalama oynuyorum. 1 ortalamanın da antrenmanı farklı. Peki usta sen ustayım diyorsun. O zaman bize bunu konseptle bakalım, hadi görelim seni. Şimdi işte burada ne giriyor biliyor musunuz? Burada birikim giriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacaksınız. Daha fazla hızlanma, sıçrama, ileriye gitme düşüncesiyle ilk önce geldiğinizde bir planınız olacak. Nasıl bir planınız olacak? Ben bugün antrenman yapacağım ama neleri vurmam lazım? 1. Kolay pozisyonları. Bir kere var ya, bana hiç kimse anlatmasın. Usta sen nasıl yapıyorsun? Ben de böyle yapıyorum. İlk önce kolay pozisyonlarla kolumu açıyorum arkadaşlar. Kolay, yani sayı yüzdemin %100 olduğu pozisyonlarla bir kolumu açıyorum. Şöyle bir rahatlatıyorum kolumu. Ondan sonra hemen şuradan bir tane anahtarı çeviriyorum. Diyorum ki Gökmen, senin sıkıştığın pozisyonlar neler? Nelerde sorun yaşıyorsun? Zikzaklarda mı yaşıyorsun? İç beş bantlarda mı problemin var? İnce gördüğün acemleri mi atamıyorsun? Ya da topun kalınlıklarında sıkıntı mı çekiyorsun? Abi bakın sayıyorum yani. O zaman ne yapıyorum? Üzerine gidiyorum yani. Aynı ağaç kakan gibi düşünün bakın. O mübarek hayvan kaç kere vuruyor kafasını bilmiyorum ama bakın ağacı delmek için bak durmadan vurmak gerekiyor. Vurmadan delemezsiniz. Yani size demek istediğim zayıf olduğunuz yerlere yönelin. Zayıf olduğunuz yerlere. Çünkü zayıf olduğunuz yerlerde stres ve kaygıyla birlikte eğer sizin prosentiniz vurduğunuz o %80 ise kaça iniyor biliyor musunuz arkadaşlar? %10'a iniyor. Sonra bakıyorsun affedersin udun gibi vuruyorsun topa. Böyle oturuyorsun yerine koşa koşa gidiyorsun sinirden. Bu ne ya diyorsun.
Çünkü zayıfsın zaten o pozisyonlarda. Üstüne gideceksiniz. Onları bir atacaksınız. Yani antrenmanınızı öyle geleyim de Allah ne verdiyse yatayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Antrenman dediğin de aklıma geldi ya Fatih. Ne var biliyor musun? Adam diyor ki usta eskilerden birisi sormuş. Usta yani antrenman diyorsun ama zor ya bu. O soruyu hatırladın mı? Çok ütopik düşünüyorsun, bilmem ne yapışıyorsun. Şimdi geri gelmişken onu da söyleyeyim yani. Abi ne var biliyor musunuz? Çalışmadan ne var abi? Bu dünyada söyleyin bana. Adam fabrikaya gidiyor, kart basıyor. 8 saat. Adama ay sonu diyorlar ki al sana 12.500 TL. Öteki gidiyor işine. Öteki gidiyor sabahleyin o köprü trafiğini çekiyor. Öteki gidiyor başka yerde çalışıyor. Abi çalışmadan yok. Hani bir söz söyleyeceğim. Artık bunu da girersin yani bak. 3 tonun bostan, yan gel, yat Osman. Böyle yapamazsınız yani. Hiç ben böyle takılacağım. Ondan sonra 1.500 bilardo oynayacağım. Ya hatta 1.100, 1.200 bilardo oynayacağım. Yok abi. Çalışacaksınız yani. Antrenmanınızı dediğin gibi kolayları yapın ilk önce arkadaşlar. Aynı şey gibi yani. Eğer şu senin şuradaki dumbbell'da bakın. Dumbbell'da eğer 15 kilo kaldırıyorsanız abi 15'te kaldır şimdilik. 30'a giremezsin. Ya hatta buradan 50'ye giremezsin yani. Giremezsin. Kaldırmaz. Öpüyorum sizi. Arkadaşlar, Fatih'ciğim söyleyebileceğim antrenmanla ilgili bu yani. Şeye baksınlar. Şampiyon Kafası 3'te antrenman anlattım, ona baksınlar abi. Hı. Öpüyorum seni. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.